Merhaba, ben Hatice Bulut. Bugün size anonim bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin yazarı maalesef bilinmiyor. Ancak ismi Üç Heykel. Vakti zamanında iki imparatorluk varmış. İki sınır ülke. Ülkeler birbirleriyle savaş halinde değiller. Barış içerisinde yaşıyorlar. Ancak ülkelerimizin imparatorları arasında tatlı bir rekabet söz konusu. Birbirleriyle yarış halindeler. Kimin kimden daha akıllı olduğunu ispatlama peşindeler. Biri diğerine ondan daha zeki olduğunu kanıtlamak için bilmeceler bulmacalar gönderiyor. Öbürü hemen cevabı yapıştırıp bak ben senden daha zekiyim diyor. Zaman böyle geçerken iki imparatordan birinin doğum günü yaklaşıyor. Doğum günü yaklaşan imparatorun arkadaşı hemen ülkesinin en iyi heykeltıraşlarını huzuruna çağırıyor. Onlara diyor ki bana 3 som altından heykel yapmanızı istiyorum. Bu 3 som altından heykel birbirinin tıpatıp aynısı olacak. Ancak aralarında minicik bir fark olacak. O farkı da bir tek ben ve siz bileceksiniz. Heykeltıraşlar hemen o 3 som altından heykeli yapmaya koyuluyorlar. Diğer imparatorun doğum günü geldiğinde heykeller tamamlanıyor. En güzel şekilde paketlenerek arkadaşına gönderiyor imparator. Doğum günü hediyesini alan diğer imparator sevinçle açıyor paketleri. 3 som altından heykeli görünce de oldukça seviniyor. Ancak içerisinden bir not çıkıyor. Notta diyor ki, sevgili arkadaşım, doğum gününü kutlarım. Nice mutlu yıllar dilerim. Ancak bu 3 som altından heykelin arasında minicik bir fark var. O farkı da bulmanı dilerim. Bu sefer arkadaşı anlıyor ki yine bu doğum günü hediyesinin içinde de bir bilmece var. Hemen bunu bulması gerekiyor. 3 som altından heykeli alıyor eline, bakıyor heykellere, aralarında bir fark bulmaya çalışıyor. Ancak aralarında hiçbir fark bulamıyor. Hemen ülkesinin en iyi heykeltıraşlarını çağırıyor huzuruna. Onlara diyor ki bana bu 3 som altından heykelin arasındaki farkı bulun. Size külçe külçe altınlar vereceğim bunun karşılığında. Heykeltıraşlar bakıyorlar aralarındaki bir fark var mı diye. Ölçüyorlar, tartıyorlar, aralarındaki renk uyumuna bakıyorlar. Gözlerine, kaşlarına, ağzına, burnuna. Ancak heykellerin arasında hiçbir fark bulamıyorlar. Aradan zaman geçiyor. Heykellerin arasındaki farkı hala bulamayan imparator üzgün bir şekilde ülkesine bir ferman yayınlıyor. Diyor ki bu 3 som altından heykelin arasındaki farkı bulana külçe külçe altın vereceğim. Masal bu ya. Yine bir yiğit delikanlı çıkıyor. Diyor ki ben bulurum. Eli mahkum bu yiğit delikanlıya güvenip 3 som altından heykeli incelemesi için huzuruna çağırıyor. Günlerce o heykellere bakıyor delikanlı. Günler sonra buldum imparatorum diyerek karşısına çıkıyor. İmparator heyecanla söyle bakalım delikanlı nedir aralarındaki fark diyor. Genç delikanlı bir küçük tel istiyor imparatordan. İmparator şaşkın hemen teli veriyor. Çıkartıyor ve veriyor. 3 som altından heykeli yan yana koyuyor delikanlı. Önce birinci heykelin kulağından teli sokuyor, tel diğer kulağından çıkıyor. Sonra ikinci heykele geçiyor. İkinci heykelin kulağından sokuyor teli, tel ağzından çıkıyor. Üçüncü heykele geçiyor. Üçüncü heykelin kulağından sokuyor teli, ancak tel çıkacak bir yer bulamıyor. Bir boşluk var, oraya doğru süzülüyor. Tel kalpte tıkanıp kalıyor. İmparator cevabı hemen anlıyor ve hemen arkadaşına yazmaya koyuluyor. Sevgili arkadaşım, doğum günümü kutladığın için teşekkür ederim. Bu nazik hediyeyle beni çok mutlu ettin.
Bulmacanın cevabı için biliyorum biraz geciktim. Ancak cevabı buldum. Bana demektesin ki eğer bir insanın kulağından giren söz diğer kulağından çıkıyorsa o kişi makbul değildir. Eğer bir insanın kulağından giren söz hemen ağzından çıkıyorsa o kişi de makbul değildir. Ancak kulağından çıkan söz önce bir sindirilip ağır ağır kalbine girerse, kişi orada işlerse her şeyi, işte o kişi makbuldür. İşte bunun için bizler de kulağımızdan giren öğütleri, bize denenleri kulak ardı etmemeli. Kulağımızdan girdiği gibi diğer kulağımızdan uçurup gitmemeli. Ağzımızdan bakla gibi çıkartmamalıyız. Kalbimizde sindirip her duyduğumuzun değerini bilmeliyiz. Değerlerin çok bilinmesi gereken bir zaman dilimindeyiz. Evimizdeyiz. Farklı bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu dönemden sonra yaşadığımız her şeyi, duyduğumuz her şeyi, gördüğümüz her şeyi sindirerek kalbimizde yoğurmayı başarır ve bu korona derdinden kurtulduktan sonra hepimiz çok farklı hayatlarda daha bilinçli, dünyaya daha iyi davranan, çevreye daha duyarlı ve daha gerçek insanlar olabiliriz. Teşekkür ederim.